Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yapımı oldukça farklı ve çok lezzetli bir katmer tarifi hazırladım. Yapımı oldukça eğlenceli, üstelik çok da lezzetli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı suyu koyuyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için de birkaç damla limon suyu ekliyorum. Dilerseniz sirke de kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki tuzu eritiyorum. En son unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra hamuru karıştırıyorum. Toparlandıktan sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sizler lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun oldukça yumuşak olması gerekiyor. Hazırladığınız hamur ne kadar yumuşak olursa açması o kadar kolay olacak ve katmeriniz daha yumuşak olacak. Güzelce karıştırarak hamuru toparladım. Şimdi tezgaha bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra spatulayı da temizleyerek kenara alıyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Tezgahta yaklaşık 4-5 dakika boyunca yoğuracağım. Bu katmer tarifimizde maya kullanmıyoruz. Buna rağmen hamurumuz yumuşacık oluyor ve katmerimiz gerçekten çok lezzetli oluyor. Hamuru yoğurduktan sonra yarım saat boyunca dinlendireceğiz. Onun öncesinde güzelce yoğurmak oldukça önemli. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız tarifiniz o kadar güzel olur. Hamuru güzelce yoğurarak hazırladım. Ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Yoğurma kabına alarak üzerini kapatıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Hamuru yarım saat boyunca dinlendirdim. Şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha alıyorum. Şimdi bezelerimi alacağım. Yumuşak bir hamur olduğu için tezgaha yapışacaktır. Bunu önlemek için tezgaha biraz un serpiyorum. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hamuru tekrar yoğuruyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. İlk olarak eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Daha sonra kestiğim hamurları 4'e keserek toplamda 8 tane beze elde ediyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden 8 tane katmer elde ediyoruz. Bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silinir haline getirdikten sonra 4'e kesiyorum. Bezeleri yuvarlamadan önce tepsiye bol miktarda un serpiyorum ve kestiğim hamurları yuvarladıktan sonra un serptiğim tepsiye diziyorum. Çünkü hazırladığımız hamurları bir 15-20 dakika daha dinlendireceğiz.
Bu süre zarfında hamur kendini salacağı için tepsiye yapışacaktır. O yüzden bolca un serpmeyi ihmal etmeyin. Son bezeyi de yuvarladıktan sonra tepsiye alıyorum. Tekrar bezelerin üzerine de bir miktar un serpiyorum. Hazırladığım tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyarak 15-20 dakika dinlendiriyorum. Hamuru ne kadar çok dinlendirirseniz açması o kadar kolay olacaktır. Bezeler dinlenirken biz de üzerine süreceğimiz yağı hazırlıyoruz. Bunun için erittiğim 200 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Güzelce karıştırarak yağı biraz soğumaya bırakıyorum. Sıcak sıcak kullanmayın. Katmerinizde hamurlaşma olmasın. Bezeler güzelce dinlendi ve artık açılmak için hazır. Bir tane bezeyi tezgaha un serperek alıyorum. Kalanların üzerini yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Şimdi hamuru olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açıyoruz. Yaklaşık 50 santim çapına gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. Hamuru açmak için ben oklava kullandım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Burada en dikkat etmeniz gereken detay hamurun olabildiğince ince olması. Hamuru açma esnasında ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Sadece hamuru olabildiğince ince açın. Oklavayla açacak olan arkadaşlar için birkaç tane püf nokta vermek istiyorum. Hamuru açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Çünkü hamurun ortası zaten kolaylıkla açılıyor. Kenarları kalın olmasın. Bir de hamuru açarken tezgaha ve oklavaya yapışmaması için bol miktarda un serpmeyi ihmal etmeyin. Şayet çok fazla un serperseniz hamuru açtıktan sonra fazla unundan arındırmayı da lütfen ihmal etmeyin. Hamuru yeteri kadar açtım. Kenarlarını da iyice incelterek hazırlıyorum. Tüm bezeleri açarak kenara alıyorum. Tüm hamurları açarak hazırladım. Şimdi katmerlerime son şeklini vereceğim. İnce bir tabaka halinde ve her yerine gelecek şekilde hazırladığımız yağı güzelce sürelim. Lütfen kuru bir yer kalmasın. Kuru bir yer kalması halinde katmerinizde hamurlaşma olur. Fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlıyorum. Yağladıktan sonra bu şekilde kesmek için bir rulet kullanıyorum. İsterseniz bıçakla kullanabilirsiniz. Birer parmak genişliğinde kesmeniz yeterli olacaktır. Hamurun tamamını kestikten sonra şimdi kenardan başlayarak rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça basit, üstelik çok da eğlenceli bir tarif. Hamuru güzelce rulo yaptıktan sonra elimi biraz yağlıyorum ve hamuru biraz inceltiyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi hamuru ne kadar ince açar ve sonrasında ne kadar inceltirseniz katmeriniz o kadar tel tel ve çok güzel olur. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra gül böreği şeklinde hazırlayarak katmerime son şeklini veriyorum. Ve hazırladığım hamuru şimdi bir tepsiye koyuyorum. Diğer kalan hamurları da açıyorum, yağlıyorum ve son şeklini vererek tepsiye diziyorum. Hamurların tamamını hazırladım. Tekrar poşete koyarak bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Yağın iyice donması için dilerseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz. Çünkü yağ ne kadar güzel donarsa katmeri açmak oldukça kolay olur. Yeteri kadar dinlendiğim hamurlarım artık hazır. Gördüğünüz gibi yağ güzelce dondu. Bir diğer yandan da tavayı ocağa alarak ısıtıyorum. Katmeri hazırladıktan sonra sıcak tavaya koyacağım. Tezgaha biraz un serptikten sonra elimle açıyorum. Yaklaşık olarak yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açmaya devam ediyorum.
Bu esnada oklava ya da merdane kullanmanıza gerek kalmıyor. Parmak uçlarınızla bastırdığınız zaman zaten hamur kolayca açılıyor. Tezgaha yapışmaması için arada bir un serpmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz hamurların tamamını açtıktan sonra pişirin. İsterseniz benim yaptığım gibi bir yandan açın, bir yandan da pişirin. Hamuru açtıktan sonra oklavaya alıyorum ve tavaya koyuyorum. Şimdi hazırladığım hamuru yüksek ateşte arada bir çevirerek pişiriyorum. Sürekli çevirerek pişirelim ki içerisinde hamurlaşma olmasın ve çok güzel bir şekilde pişsin. Videonun sonunda ne kadar tel tel ayrıldığını ve katlarını göreceksiniz. Bu tarif benim çok sevdiğim bir tarif. Eminim sizlerin de gözdesi olacak. Güzelce pişirdiğim katmeri hemen servis tabağına alıyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum ve pişiriyorum. Tüm katmerlerimi pişirerek hazırladım ve artık servis için hazır. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Katmerin dışı çıtır çıtır, içi ise tel tel yumuşacık oldu. Şimdi sizlere detaylı şekilde göstermeye çalışacağım. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Lütfen tarifimi uyguladığınızda da vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Sizler de benim gibi katmerin her halini seviyorsanız bu güzel tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.